Elimizde bir animasyon filmiyle ilgili bir yığın kaynak var ve hepsi sanki aynı soruyu soruyor. Yıllar önce çıkmış bir filmin devamı için bu kadar büyük bir heyecan, bu beklenti neden? Konumuz Ralph ve internet. Bize ulaştırdığınız makaleler, eleştiriler, analizler sadece bir filmi değil, aynı zamanda bir fenomenin doğuşunu inceliyor. Görünen o ki bu sadece bir çocuk filmi değil. O yüzden bugün bu kaynakları bir araya getirip Ralph'in dijital dünyadaki macerasının neden bu kadar önemli olduğunu ve bize kendimizle ilgili ne anlattığını biraz deşelim istiyoruz. Kesinlikle öyle. Ve bu heyecanın kaynağını anlamak için zamanda biraz geriye gitmemiz gerekiyor. 6 yıl geriye, 2012'ye. Çünkü ikinci filmi değerli kılan her şey ilk film olan Oyun Bozan Ralph'ın ne kadar sağlam ve dürüst bir temel attığı ile ilgili. Kaynakların çoğu bu noktada birleşiyor. O film kimsenin beklemediği bir yerden vurdu. Hı hı. Dışarıdan bakınca Atari oyunları hakkında renkli, eğlenceli bir animasyon gibiydi ama izleyenler, özellikle de yetişkinler, içinden çok daha derin bir şeyle çıktılar. Bir kimlik arayışı ve aidiyet hikayesiyle. Evet, beklenmedik kelimesi sanırım anahtar kelime burada. İnsanlar Pac-Man ve Sonic gibi karakterleri görmeyi beklerken, karşılarında mesleğinden nefret eden ve kötü adamlar için kurulmuş bir terapi grubuna katılan bir karakter buldular. Filmin o açılış sahnesi bile başlı başına müthiş değil mi? Kesinlikle. Bütün o ikonik kötü karakterler bir daire şeklinde oturmuş. Ben kötüyüm ve bu iyi bir şey diye tekrarlıyorlar. Ya o sahne komik olmasının çok ötesinde filmin bütün tezini 5 dakikada ortaya koyuyor aslında. Ralph'in sorunu kötü olmak değil, programlandığı iş bu. O bir binayı yıkmak zorunda. Neden? Çünkü kahraman Felix'in gelip onu tamir etmesi gerekiyor. Oyunun döngüsü bu yani. Evet, evet. Ralph'in isyanı da tam burada başlıyor. Yaptığım iş ben olduğum kişi anlamına mı gelmeli diye soruyor. Bu inanılmaz derecede evrensel bir soru. Tabii ki. Yaptığı işten tatmin olmayan, kendisine biçilen rolden sıkılan, bundan daha fazlası olmalıyım diyen herkesin hayatının bir noktasında sorduğu bir soru bu. Yani aslında Ralph dijital bir karakterin orta yaş bunalımını yaşıyor diyebilir miyiz? Tek istediği biraz saygı görmek, Aynen. pastadan bir dilim almak ve yaşadığı o çöp yığınından çıkıp diğer karakterler gibi apartmanda bir daireye sahip olmak. Bunun için de tek yolun kahraman Felix gibi bir madalya kazanmak olduğuna inanıyor. Bu arayış da onu kendi oyunundan kaçmaya itiyor. Tam olarak bu. Ve bu kaçış onu, sistemin bir hata olarak gördüğü, dışlanmış bir başka karakterle tanıştırıyor. Vanellope. Hı hı. İşte tam burada filmin kalbi atmaya başlıyor. İki istenmeyen karakter birbirlerinde bir amaç ve bir dostluk buluyorlar. Kaynaklardan biri bunu çok güzel özetlemiş. Ralph'ın hikayesi size yapıştırılan etiketleri yırttığınızda gerçek kimliğinizi bulabileceğinizi anlatır. Çok doğru. Ralph bir kötü adam değil, Vanellope de bir hata değil. Onlar sistemin onlara söylediği şeyden çok daha fazlası. İlk film bize bu güçlü mesajı verdi ve izleyiciyle arasında inanılmaz kişisel bir bağ kurdu. Pekala, bu kadar güçlü bir temel atıldı. Karakterlerimizi tanıyoruz, dertlerini anlıyoruz. Sonra aradan 6 yıl geçiyor ve ikinci film geliyor. Ralph ve İnternet. Bu sefer oyun alanı çok daha büyük. Devasa. Atari salonuna bir Wi-Fi modemi takılıyor ve Ralph ile Vanellope kendilerini internetin o sonsuz, kaotik ve baş döndürücü dünyasında buluyorlar. Peki, kaynaklar bu devasa sıçramayı nasıl yorumluyor? Analizler biraz ikiye ayrılıyor. Bir taraf diyor ki bu hikaye anlatımı için inanılmaz bir potansiyel. Düşünsenize kuralları belli, kapalı bir sistemde kimliğini arayan bir karakteri alıp kuralların neredeyse hiç olmadığı, kimliklerin akışkan ve hatta sahte olduğu bir yere bırakıyorsunuz. Evet. Bu tematik olarak müthiş bir devamlılık aslında. Ralph'in ilk filmdeki sorunu, bana dayatılan tek bir kimlik varken, internetteki sorunu, karşımda milyonlarca kimlik seçeneği var, hangisi benim olabilir? Vay canına, bu harika bir bakış açısı. Ama diğer taraf ne diyor? Bir endişe mi var? Endişe şu, internet aynı zamanda dev bir ürün yerleştirme cenneti. Fragmanlarda gördüğümüz sahneler de bu endişeyi biraz körükledi açıkçası. Amazon, Google, Twitter gibi dev markaların binalarını görüyoruz ve tabii ki asıl bomba, Disney'in kendisi. evet, Disney'nin kendi markaları,
Marvel'dan Iron Man uçuyor, Star Wars'tan Stormtrooper'lar yürüyor ve elbette o meşhur Disney prensesleri sahnesi. Bazı eleştirmenler bunun hikayeyi gölgede bırakabilecek bir kurumsal güç gösterisi olduğunu savunuyor. Yani film Ralph'in hikayesini anlatmak yerine Disney'in sahip olduğu tüm markaları sergilediği bir geçit törenine dönüşebilir mi? İşte bu çok ilginç bir tartışma çünkü bir izleyici olarak o sahneleri görmek inanılmaz heyecan verici. Özellikle de Vanellope'nin bütün Disney prensesleriyle karşılaştığı ve onların klişeleriyle dalga geçtiği o sahne, bu Disney'in kendi kendine yaptığı bir öz eleştiri gibi ve çok cesurca bence. Kesinlikle. Pamuk Prenses'in "Seni zehirlediler mi?", Rapunzel'in "Seni kaçırıp bir kuleye mi hapsettiler?" diye sorması ve hepsinin sonunda "Herkes senin bütün sorunlarını güçlü ve büyük bir erkeğin çözdüğünü mü varsayıyor?" sorusunda birleşmesi, bu sadece komik bir an değil. Değil, kesinlikle değil. Ve bu sahne aslında ikinci gruptaki endişeleri de biraz yatıştırıyor. Çünkü bu cameo'lar, yani bu konuk oyuncu görünümleri, sadece "bakın bu da bizde var" demek için orada değiller. Özellikle prensesler sahnesi, Disney'in kendi mirasını nasıl yeniden yorumladığını gösteren, hikayeye hizmet eden bir an. Hı hı. Vanellope'ye akıl veriyorlar, onun bir prenses olup olmadığını sorguluyorlar ve bu yolla hem kendi arketiplerini yıkıyorlar, hem de Vanellope'nin karakter yolculuğuna katkıda bulunuyorlar. Yani evet, ortada bir güç gösterisi var ama bu akıllıca ve hikayeye yedirilmiş bir gösteri. Peki ya diğerleri? Yani Iron Man'in ya da Stormtrooper'ların böyle bir işlevi var mı, yoksa onlar sadece arka plan süsü mü? İşte bu filmin en büyük sınavlarından biri olacak. Kaynakların altını çizdiği risk tam da bu. Eğer bu karakterler sadece birer anlık görüntü olarak kalırsa, o zaman film gerçekten de bir reklam panosuna dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ancak senaristler prensesler sahnesindeki gibi zekice dokunuşları filmin geneline yayabildilerse, o zaman bu durum internetin kendisini, yani popüler kültür referanslarının, markaların ve farklı evrenlerin iç içe geçtiği o kaotik yapıyı yansıtmanın bir yolu haline gelir. Doğru. İnternet tam olarak böyle bir yer değil mi zaten? Bir sekmede kedi videosu izlerken diğer sekmede ciddi bir makale okuduğumuz, her şeyin bir arada olduğu bir kolaj. Doğru. Bu açıdan bakınca internetin ruhunu yakalamak için belki de bu karmaşa gerekli. Ama tüm bu karmaşanın içinde asıl hikayeyi, yani Ralph ve Vanellope'in dostluğunu kaybetme riski yok mu? İlk filmi bu kadar özel kılan şey onların arasındaki bağdı. İşte filmin asıl kalbi tam burada atacak. Bütün kaynaklar bu konuda hemfikir. Ne kadar camo, ne kadar marka, ne kadar popüler kültür referansı olursa olsun, eğer Ralph ve Vanellope'nin ilişkisi bu yeni dünyanın merkezinde sağlam bir şekilde durmazsa film çöker. İnternet onların dostluğu için en büyük sınav olacak. Çünkü Atari salonunda birbirlerinden başka kimseleri yoktu. İnternetse sonsuz olasılık var. Vanellope hayallerindeki gibi daha tehlikeli ve heyecanlı bir yarış oyunu bulursa ne olacak? Ralph'in en büyük korkusu olan o yalnız kalma hissi yeniden tetiklenir mi? Bu da bizi yine kimlik meselesine geri getiriyor. Ralph'in kimliği, Vanellope'nin en iyi arkadaşı olmak üzerine kurulu. Eğer bu denge bozulursa, Ralph kim olduğunu yeniden sorgulamak zorunda kalacak. İnternetin beğeni ve takipçi kültürüyle birleşince bu durum daha da tehlikeli bir hal alabilir. Düşünsenize, Ralph'in tek istediği sevilmekti. İnternetse sevilme arzusunu alıp bir canavara dönüştürebilen bir yer. Çok doğru bir nokta. İnternet, Ralph'in içindeki o güvensizliği alıp binlerce kat büyütebilir. Viral videolar, like avcılığı, anlık şöhret ve ardından gelen unutulma, bütün bunlar sabit bir kimlik arayan bir karakter için tam bir kabus senaryosu. Film, bu yönüyle de günümüz dijital kültürüne dair çok önemli bir yorumda bulunma potansiyeli taşıyor. Sadece eğlenceli bir macera değil, aynı zamanda internetin bizim benlik algımızı nasıl şekillendirdiğine, hatta bozduğuna dair bir alegori olabilir. Özetle elimizdeki tüm bu materyalleri bir araya getirdiğimizde ortaya şöyle bir resim çıkıyor. Oyun bozan Ralph serisi. Bize dayatılan etiketlere karşı kendi benliğimizi bulma mücadelesi üzerine kurulu. İlk film bunu kapalı ve kuralları net bir dünyada yapıyordu. Ralph kendi yazılımına, kendi kaderine isyan etmişti. Aynen. İkinci filmse bu karakterleri alıp
Tam tersi bir ortama, yani kimliklerin birer avatar gibi sürekli değiştiği, her şeyin akışkan ve tanımsız olduğu internete bırakıyor. Ve bu yeni dünya hem karakterlerin yolculuğu hem de Disney'in kendi markasını kullanma biçimi açısından çok katmanlı bir tartışma alanı yaratıyor. Bu sadece bir devam filmi değil, aynı zamanda dijital çağda kendin olmak ne anlama gelir sorusuna cevap arayan bir deneme. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Kaynaklar, Ralph'in ilk filmde kendi programlanmış rolüne karşı verdiği mücadeleyi vurguluyor. O, tanımlanmış bir karakterdi ve bu tanımdan kurtulmak istiyordu. Peki, bu karakter, herkesin kendini sürekli yeniden yarattığı, mükemmel bir çevrim içi marka inşa etme baskısı hissettiği internet dünyasında gerçek benliğini nasıl bulacak? İnternetin sunduğu o sonsuz seçenekler onun kimlik arayışını kolaylaştıracak mı, yoksa onu viral olma ve beğenilme girdabında daha da mı kaybolmuş hale getirecek? Sanırım bu sorunun cevabını düşünmek için filmi izlemek gerekecek.